kimse gücümü sorgulamaya cüret edemeyecek. Hatta şu meşhur ejderha savaşçı bile. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Kung Fu Panda 4'ün ilk resmi fragmanı yayınlandı ve insanlar nedense fragmana karşı gerçekten çok fazla önyargılıydı. Bu videoda ise fragman yayınlandıktan sonra elime geçen yeni bilgilerden bahsedeceğim ve önyargıları kıracağım. Bununla birlikte Kung Fu Panda 4'ün ikinci fragmanı sızdırılmış ama Universal sağlam teliflerle fragmanı kaldırttı. Ayrıca bu seride gördüğümüz en iyi düşmanın neden Tai Lung olduğunu sizlere detaylıca açıklamak istiyorum. Ve bu filmde Tai Lung ölecek mi, yani gerçekten ölecek mi sorusunu da sizlerle birlikte cevaplayacağız. İlk olarak dostlarım, Korkusuz Beşli'nin bu filmde yer alacağı resmen onaylandı. Tam da tahmin ettiğim gibi filmin hazırlığı henüz tamamlanmamış. Hatta müzikleri yine Hans Zimmer yapacakmış ve eskisi gibi efsane soundtrack müzikler dinleme şansımız olacak. 3. filmden sonra aradan 8 yıl geçti ve tam 8 yıl sonra seriye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer 4. filmin fragmanına karşı gerçekten ön yargınız varsa Kung Fu Panda 3'ün ilk resmi fragmanına bir bakın derim. Kung Fu Panda 3'ün ilk yayınlanan fragmanında filmin ana düşmanı olan Kai ya da Usta Oogway gibi karakterler bile yoktu. Hatta henüz filmin müzikleri tamamlanmadığı için genelde başka sanatçıların şarkılarını kullanıyorlardı. Şimdi 4. film vizyona girene kadar oyuncular seslendirme yapacaklar, Hans Zimmer her zamanki gibi işini yapacak ve efsane bir soundtrack hazırlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ben ilk fragmana göre kesinlikle film kötü olacak falan demedim çünkü bu seriyi çok iyi biliyorum. Genelde fragmanlarda hemen hemen bir şey vermezler. 2. ve 3. fragmana göre filmin nasıl bir yol izleyeceğini zaten anlarız ama ilk fragman aceleye getirildiği için ön yargımızı yıkalım diyorum. Hem iyi tarafından bakalım çünkü Korkusuz Beşli'nin de filmde olacağı söylendi. Angelina Jolie'nin Filistin söylemleri yüzünden projeleri iptal edildi dense de bu konuda herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Aslında Angelina Jolie zaten kötü bir şey söylemedi ki. Burada açıkça bir katliam yapıldığını söyledi, o kadar. Yani zaten var olan bir şeyden bahsetti diye kadını kaplan rolünden çıkartacaklarsa bence bir saniye bile düşünmesinler. Şimdi gelelim neden bu serideki en iyi düşmanın ve en iyi yazılmış karakterin Tai Lung olduğu meselesine. Zaten benim bu videodaki asıl içeriğim buydu ama merak edenler için diğer bilgileri de paylaşmak istedim. Bu videodan önce Kung Fu Panda 4'ün fragman incelemesini izlerseniz de bence çok güzel olur. Hazırsanız başlıyorum ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tai Lung, hayranınım. Tüm kötülerin Kung Fu... Aslında Kung Fu Panda'nın şimdiye kadar gösterilen en iyi ve en sağlam düşmanı Tai Lung'tu. Hatta bu serinin baş kötüsü yani Po'nun karşılığı Tai Lung dersek yeridir. Bunun en büyük sebebi ise Tai Lung'un gerçekten de Kung Fu yetenekleri sayesinde güçlü olmasıydı. Aslında Tai Lung'un şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü düşman olabileceğini belirtmek istiyorum. Kendisinin eğitimi doğrudan Shifu ve Oogway sayesinde verilmişti. Bu nedenle Kung Fu'nun bütün dövüş yeteneklerini ve gizemli sırlarını çok iyi biliyordu. Tai Lung'un bazı büyük başarılarından sizlere bahsetmek istiyorum. Tek başına Korkusuz Beşli'yi yendi. Korkusuz Beşli bütün Çin'in en büyük 5 ustasıydı ve vadiyi koruma görevi onlara verilmişti. Tai Lung tek başına 1000 tane gergeden gardiyanın bulunduğu hapishaneden kolayca kaçmayı başardı ve aslında buna tam anlamıyla kaçmak denmez. Çünkü hepsini teker teker dövdü ve yere serdi. Tai Lung 20 yıl boyunca etkisiz halde bırakılmıştı, ayrıca kollarına kocaman kayalar bağlandı. Tai Lung'un avuç içleri kemikleri çatlayıncaya kadar antrenman yaptığı için artık çelik kadar sağlamdı. Hatırlarsanız bu nasır bağlama olayını aslında Kaplan'da Po'ya karşı kullanmıştı. Tai Lung'un eğitimi Kaplan ve diğer Korkusuz Beşli üyelerinden çok daha büyük olduğu için hepsinden çok daha güçlüydü. Bu sayede Tai Lung okları ve mızrakları kolayca karşılayabiliyordu. Tai Lung'un aşağıya doğru düşen kayalardan çok daha hızlı hareket etmesi ve şimşek gibi reflekslere sahip olması da bütün bunları destekliyor. Tai Lung'un silah kullanma uzmanlığından ve hızlı hareket kabiliyetinden bahsetmeme gerek bile yok. Tai Lung bu seride gördüğümüz en güçlü düşmandı ve bunu kanıtlayan başka detaylar da var. Yeri kırıp kocaman bir parçayı kaldırması gibi şeyler zaten onun için bebek oyuncağı sayılır. Hatırlarsanız Usta Oogway bile onun gücünden ve yapabileceklerinden korkuyordu. Çünkü Oogway'e göre Tai Lung'un potansiyeli Po'nun aksine karanlık üzerinde etkiliydi. Po'nun Wushu usulü parmak kapma hamlesi sonucunda Tai Lung'un Chi'si neredeyse bütün kasaba üzerinde hissedilmişti. Yani Tai Lung'un Chi gücü aslında Po'nun Chi gücünden çok daha kuvvetliydi. Bunun en büyük sebebi ise Tai Lung'un çok daha yaşlı ve büyük olması olabilir. Tai Lung yaklaşık olarak 40 yaşında bir karakterdi.
Zaten hayatının yarısını hapiste geçirdi ve çocukluğundan itibaren eğitim aldı. Şimdi bana diyeceksiniz ki ne yani, sence Kai Tai Lung'dan daha güçlü değil mi? Öncelikle Kai en az 500 yaşında bir karakterdi. Yani 500 yıldan çok daha uzun süre yaşadı ve bu süreçte hep kendisini geliştirmeye devam etti. Kai en sonunda Oogway'in tecrübesiz olan formuyla karşılaştı ve yenilgiye uğradı. Yani Oogway en güçlü formundayken bile Tai Lung'u tehdit olarak görüyordu. Aradaki güç farkını sizlere en güzel bu şekilde açıklayabilirim. Tai Lung'un da kendisini geliştirmek için 500 yılı olsaydı onun da Kai gibi güçlü olacağından hiç şüphe yok. Kaldı ki Kai geri döndüğünde onlarca ustanın çiğsini aldı. Bununla birlikte Tai Lung'un hiçbir silahı yokken Kai'ın zümrüt silahları vardı. Kai güçlerini aldığı ustaların da güçlerine sahip olduğu için çiğsi çok yüksekti. Yani usta Oogway'i bile esir alabildiyse zaten Tai Lung'un çiğsini alması bence gayet normal bir durum. Tai Lung'u bu kadar özel kılan en büyük etmense karakterin gerçekten de kung fu ustası olmasıydı. Kai tam anlamıyla bir kung fu ustası değildi ya da Shen'in kung fu yetenekleri Tai Lung kadar gelişmiş gösterilmedi. Kai daha çok büyük bir savaşçı olarak geçiyordu. Burada belirtmek istediğim detay şu dostlar. Evet, final formlarında Kai zaten çok güçlüydü. Ama adam ruhlar aleminde 500 yıl geçirdi ve büyük bir tecrübe kazandı. Bu da şu anlama geliyor. Kai Tai Lung'dan 10 kat daha büyük bir tecrübeye sahip. Normalde Kai Po'yu da yenecekti ama hikaye gereği kaybetti. Tai Lung'un bu kadar özel olmasının sebebi ise Kai'ye göre çok daha sağlam bir geçmiş olmasıydı. Yani Tai Lung tecrübeli olan Oogway'in yetiştirdiği Shifu tarafından yetiştirildi. Zaten serinin en efsane karakteri Tai Lung'tu. Karakterin epik sahneleri dışında epik soundtrack müzikleri de vardı. Gerçi serinin soundtrack müziklerini yapan Hans Zimmer olduğu için müziklerin efsane olması bence çok normal. İlk filmde Po'nun kazanmasının sebebi ise tamamen kadersel bir durumdu. Zaten seriyi izleyenler de çok iyi bilir ki ikinci film dışında hiçbir yapımda Po tam anlamıyla tehdit edilmedi. İkinci film içerisinde karakteri gerçekten yaralamayı denemişlerdi. Hatta karanlık bir hikaye işlemek istediler ama bekledikleri sonucu alamayınca ilk filmdeki gibi absürt bir hikaye yazmak istediler. Fark ettiyseniz serinin en karanlık filmi gerçekten de ikinci filmdi. İkinci filmde de komedi unsurları vardı ama arka plan hikayesi gerçekten korkunçtu. Dolayısıyla Po ne yaparsa yapsın Tai Lung onu gerçek anlamda dövemezdi. Yine de Shifu'nun gergedanların ve korkusuz beşlinin içinden geçtiğini düşünürsek bu başarılar bile fazlasıyla yeterli. Benim anlam veremediğim tek durum da aslında bu dostlar. Tai Lung çıplak elleriyle kalkanları ve metalleri falan kolayca parçalayabiliyordu. Ama nedense karakteri hem güçlü gösterdiler hem de gerçekten çok ezdiler. Yani Tai Lung aslında Marvel evrenindeki Galactus gibi sürekli harcandı. Mesela yeni gelecek olan filmde de aynısını yapacaklar gibi görünüyor. Tai Lung geri döndüğünde ilk başta onlarca kişiyle savaşacak ve sonra çiğsini alıp onu ruhlar alemine geri postalayacaklar. Peki bu Tai Lung ne zaman intikamını alacak? Filmin posterinde Tai Lung'un da yer aldığını fark etmişsinizdir. Zaten film içerisinde Tai Lung'u kullanacakları çok fazla sahne var ama bu sefer başrolde yer alacak gibi görünüyor. Aslında Kung Fu Panda'nın serisinde Po'nun gerçek düşmanı Tai Lung'tur. Bu serinin asıl göndermesi pandanın renkleri olan Yin ve Yang'dır. Çoklu evren sürekliliğinde her şeyin birbirinden kopmaz bir karşıtı vardır. İyi bir kahraman varsa onun düşmanı ve karşıtı olan bir varlıkta olmak zorunda. Po'nun ortaya çıkış hikayesi tamamen Tai Lung'u durdurmak üzerine yazılmıştı. Yalnızca ejderha savaşçı Tai Lung'u durdurabilir diye bir kehanet bile belirlemişlerdi. Yin ve Yang sembolü tamamen evrenin gerçekliğini ortaya koyuyordu. Bu sembolde beyazın içinde siyah ve siyahın içinde beyaz olduğunu görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor: her kutup içinde kendi karşıtını bulundurur. İyinin içindeki kötü ve kötünün içindeki iyilik gibi. Bunun anlamı da şudur dostlar: her kutup zamanla karşıt kutuba dönebilir. Yani bir karakter iyi diye her zaman iyi olacak demek değildir. Aynı şekilde birisi kötü diye her zaman kötü de olamaz. Tai Lung bu serinin gerçek kötü karakteriydi. Serinin her filminde Tai Lung'dan bahsedilmiş ve kendisi bizlere hatırlatılmıştı. Tai Lung ilk filmin ana düşmanıydı ve yenilgiye uğradı. İkinci filmde ise Tai Lung'a takılan kelepçenin aynısı Po'ya takıldığında kendisi Tai Lung'dan bahsetmişti. Üçüncü filmde ise Tai Lung'un Kai tarafından yakalandığı ve çiğsinin alındığı gösterildi. Dördüncü filme bakıldığında ise Tai Lung geri döndü ve hikayede nasıl kullanılacak henüz bilmiyoruz. Serinin devam filmlerinde Tai Lung ve Po arasında bir rövanş olması kaçınılmaz. Yıllar sonrasında Kai'nin geri dönüp Oogway ile rövanş yapması ve onu yenmesi tarzında bir durum muhtemelen Po'nun da başına gelecek. Peki dördüncü filmde Tai Lung'u öldürürler mi derseniz de işte bu yüzden öldürmemeleri gerektiğini
gerektiğini düşünüyorum. Evet, sanki bu kalemun onu öldürecek gibi göstermişler ama tam tersine onun güçlerini alıp onu ruhlar alemine geri gönderebilir. Zaten bu kalemun Tai Long'un tam anlamıyla en büyük fanı olduğunu söylemişti. Bunun en büyük sebebi ise Tai Long'un şimdiye kadar bilinen en büyük tehdit ve efsane olmasıdır. Bence serinin bu filmiyle birlikte her şeyi bitirmemeleri gerekiyor. Zaten son zamanlarda bir film çekip onu diğer filme bağlamak gerçekten çok popüler bir hale geldi. Kung Fu Panda'nın ilk 3 filmi kendi arasında bir triloji oluşturmayı başarmıştı. Bu filmde bu kalemunun kazanacağı ve 5. filmde intikam alacakları bir senaryo kurmaları çok daha mantıklı olabilir. Kung Fu Panda'nın ilk 3 filmine bakarsanız bütün filmler hep birbiriyle bağlantılı. Mesela ilk filmde ikinci filme gönderme yapıldı ve kurtlar gösterildi. Hatta Shen'in üzerindeki sembol bile vardı. İkinci filmde ise 3. filmle bağlantı kuruldu ve Panda köyüne değinmişlerdi. Dolayısıyla ilk 3 film zaten kendi arasında çok tutarlı ilerledi. Korkusuz Beşli'nin 4. filmde yer alacak olması aktif bir şekilde yer alacakları anlamına gelmiyor tabii ki. Filmin final dövüşü de dahil olmak üzere pek çok kısmında Po ve yanında yeni arkadaşı Zen olacak. Bunu kullanıp ilk filmde kaybettik, ikincisinde kazanırız mantığıyla çok daha başarılı bir iş çıkartabilirler. 4. filmin çıkmasına 83 gün kaldı ve bu süreçte yeni bir fragman alacağımız söylendi. İkinci fragman sızdırılmış dedim, evet, ancak NBC Universal herkese telif attığı için ikinci fragmanı izleyemedim. Eğer izlersem ikinci fragmanda neler olduğundan sizlere bahsedeceğim. Genel olarak 4. filmden hiçbir sızıntı yok, yani film hakkında önemli bir sızıntı göremedim. Bu kalemun büyücü ve geri dönecek olan kötüler mevzusu zaten fragmanda da gösterilen şeylerdi. Anlaşılan Universal bu filmi korumak ve gizli tutmak konusunda gerçekten başarılı. Şu anda Universal teliflerle birlikte ikinci fragmanı gizli tutmaya devam ediyor. Evet dostlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.